Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle atkı, şal gibi şu alt kısmında cebi var. Bunu yapacağız. Yan taraftan başlayıp yani şu uzun kenardan başlayıp yapacağız arkadaşlar. Şöyle de cebi var. Bakın şurada modeli şöyle bir göstereyim. Yani modelimizin şu uzun kenarından başlayıp yukarı doğru devam edeceğiz. Bunun güzel tarafı isteyen arkadaşlar daha uzun, daha enli, daha kısa, daha dar o şekilde yapabilirler. Yani ip olarak da ben 5. ipimden çok az kaldı. Yani 5 tane ip kullandım. Şu şekilde. Evet, yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle cepli, atkı, şal tarzı bir çalışma yapacağız. Bunun için yarn artın Şekland ipini kullandım. İpimiz 100 gram ve 220 metre uzunluğunda. Hatta şurada renk numarasını da söyleyeyim. 540. Tığ olarak da 5 numaralı tığ kullandım. Şimdi çalışmamızda şöyle uzun kenardan başlayacağız. Kısa kenarı yukarı doğru yapacağız. Ben 201 tane zincir çektim. Şimdi dönüş içinde bir tane zinciri çekeceğiz. 202 zincirin üstüne 201 tane sık iğne yapacağız. Eğer sizin tığ numaranız farklı veya ipiniz de farklı ise yani şu uzun kenarı şöyle 150 santime denk gelecek şekilde yapabilirsiniz. Sayımız 3 ve 3'ün katları olarak ayarlanacak. Şimdi ben burada bir zincir çalışmamı yaptım. Zinciri çekerken de şöyle rahat bir şekilde çekin ki burası daha sonra kastırma yapmasın. Şimdi burada 201 tane zincirim var. Bir tane de fazladan yapıyorum. Tığıma doladım. Böyle sayarak 1 2 3 tığa doluyorum. Zincirin üstteki ilmeğine giriyorum ve üçünü birden alıyorum. Yani ister dolamalı sık iğne deyin, isterseniz yarım trabzan deyin. Yani tığa doluyorum. İlmeğimi alıyorum ve bir kere de çıkıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar geldik. Şimdi ikinci sıramıza bir iki tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkili trabzanlar yapacağız. Bakın geri döndüm. Tam şuradaki tepe noktasındaki boşluklara yaparak trabzan olarak yapıyoruz. İkinci sıramızda böyle sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yaparak devam edeceğiz.
Şimdi sıranın sonuna kadar geldik. Yani toplamda 201 tane trabzanı yaptık. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine bu trabzanların tepelerine batarak bu sıra yine dolamalı olarak sık iğnemizi yapıyoruz. Yani tığımıza doluyoruz. Tepe noktasına girdim, bir kere de çekiyorum. Şimdi birinci sıramızı böyle dolamalı sık iğne olarak yaptık. İkinci sıramızı trabzan yaptık. Üçüncü sıramızı şimdi yine dolamalı sık iğne olarak gideceğiz. Dördüncü sıramızı trabzan olarak geri geleceğiz. Tekrar beşinci sıra böyle dolamalı sık iğne olarak yapacağız. Yani şu bant kısmımız 5 sıra olacak. Şimdi beşinci sıramızda böyle sıranın sonuna kadar dolamalı sık iğne olarak geldik. Şimdi arkadaşlar örneğimize geçeceğiz. Bu kenarlarda ben şöyle rahat rahat 2 zincir çekiyorum ama 3 zincir de çekebilirsiniz. 2 zincirimi çektim. Dönüyorum. Şimdi kenarda 6 tane trabzanımız sabit olarak gidecek. 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tığıma doluyorum. Buradan bir taneye atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir trabzan, bir yanındakine bir tane daha yapıyorum. 2 tane trabzanı yaptım. Tığıma doluyorum. Şimdi burada atladığımız noktaya geri geliyorum. Şöyle uzatarak ilmeğimi aldım ve geriden bir trabzan yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Şimdi yanındaki bir taneye atlıyorum. Diğer 2 taneye trabzan yapacağım. Şurada bir tane boşluğu bıraktım. Birinci trabzanım. İkinci trabzanım. Daha sonra tığa doluyorum. Boş bıraktığımız yere geri geliyorum. Şöyle buradaki ipi de azıcık uzatarak trabzan yapıyorum. Tekrar şimdi buradaki boşluğu bırakıyorum bir yanındakine. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım, üçüncüyü tığa doluyorum. Boş bıraktığımız yere bakın geri geliyorum. İpi alıyorum ve şöyle uzatarak sıktırmadan trabzanımı yapıyorum. Tekrar önce bir taneyi boş bırakıyoruz. Diğer 2 taneyi trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzanımızı boş bıraktığımız noktaya geri geliyorum. Şöyle buradaki ipi de şöyle hafiften uzatarak trabzan yapıyorum. Yine bir tane atlıyorum. Önce 2 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra boş bıraktığımız noktaya geri geliyorum. Şu şekilde uzatıyorum.
Evet, sonda 6 tane trabzan yapacağımız yere kadar bu şekilde modelimizi yaparak devam ediyoruz. Şimdi sonda böyle 6 tane boşluğumuz kalınca buraya trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi bütün sıra boyunca sık iğne olarak devam edeceğiz. Dolamalı sık iğne olarak yapacağız. Yani buradaki trabzanların tepesi noktalarına şu şekilde sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, bütün sıra boyunca sık iğne olarak yaparak geldik. Şimdi dediğim gibi ben 2 zincir çekiyorum ama 3 zincir de çekebilirsiniz. Geri döndük. Yine önce 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6. 6 trabzan yaptıktan sonra yine bir tane boşluğu bırakıyoruz. Diğerine trabzan yaptım. Yanındakine de ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanı geri dönüyorum. Aynı şekilde modeli bu sıraya oturtuyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Örneğimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani bir sıra model yapacağız. Bir sıra gelirken dolamalı sık iğne yaparak geleceğiz. Yani ön yüzlerimizde böyle modellerimizi yapacağız. Arka yüzümüz sık iğne olarak yapılacak. Şimdi modelimizi kurduk. Devam ediyoruz. Dönüşünü yine sık iğne olarak geleceğiz. Modele başlarken başta ve sonda 6'şar tane trabzanımız. Burada da 6 tane trabzan devam edecek. Arası model olacak. Şimdi atkımızın en kısmı olana kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi ben şalın boyunu bir vereyim arkadaşlar. Ördüğümüz 39 santim olana kadar ördüm. Yani bir sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi bir 5 santim kadar da şurası ilave olacak. Yani bir 44-45 santim olacak şalımızın bitmiş hali. Şimdi sık iğne ile örnekten sonra sık iğne ile geliyorum.
sıranın sonuna kadar, yani bir sıra önce örneği yaptım. Şimdi dolamalı sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu birinci sıramız arkadaşlar. Aynı bu alttaki gibi bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra dolamalı sık iğne, bir sıra trabzan ve bir sırada dolamalı sık iğne yaparak bitireceğiz. Yani toplamda 5 sıra örmüş olacağız. Bu birinci sıramız. Geri döndüm. Bakın şöyle. Bitti. Geri dönüyorum. Şimdi trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu sırada ikinci sıramız, tekrar geri geleceğiz ve böyle bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak 5 sıra örüp atkı şalımızı bitireceğiz. Şimdi kenar kısımlarına dikmek için şöyle bir cep hazırlayacağız. Cebimiz için de 31 artı bir tane de zincir çekeceğiz geri dönmek için. 32 zincirle başlayacağız. Cebimizin şu kenar kısmı 22 santim, 18 santim de boyuna olacak şekilde cebimizde öreceğiz. Şimdi ben 31 tane zinciri çektim. Bir tane de fazladan çekiyorum. Tığıma doladım. Bu zincirin bütün ilmeklerin şu tepe noktalarına batarak dolamalı sık iğne yapıyorum. Bu cebi isterseniz yine aynı atkı kısmında yaptığımız gibi örnekli de yapabilirsiniz ama ben sadece böyle sık iğneden yaptım. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün zincirleri bu şekilde yaparak şuradaki son zincirime de yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Ta doluyorum. Tekrar artık trabzan yapmıyorum. Yani dediğim gibi siz dilerseniz yine bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak yapabilirsiniz. Ama ben cebin hepsini böyle sık iğneden yapmayı tercih ettim. İkinci sıramızda tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Yine geri dönüyorum. Ben bu şekilde, yani dolamalı sık iğne olarak 21 sıra ördüm.
Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Yani toplamda 21 sıra ördüm ama bu cebin büyüklüğü küçüklüğü bence ideal oldu. Daha da küçük yapabilirsiniz. Şimdi şu ilk başladığımız ipimiz var arkadaşlar. Onu şöyle cebin şöyle arka tarafına doğru yürüttüm ve kestim. Cep kısmı bittikten sonra şöyle dikmek için de uç kısmında biraz ip bırakıyoruz. Onu da iğneye geçireyim. Şimdi bu cebi önden 1, 2, 3 tane örnek sayıyorum. Bu üçüncü örneğin bakın şurada ki kısımlarına dikerek gideceğiz. Tekrar bir göstereyim yakından arkadaşlar. 1, 2, 3 tane örnek sayıyoruz. Bakın şuradaki örneğin şu kısımlarına dikeceğiz. Şimdi üçüncü örneğe bir tane işaret koydum. Diğer taraftan da yine 1, 2, 3 tane örneği sayıyoruz. Şu araya dikeceğiz. Şu aşağıdan da zaten 6 trabzanımız var arkadaşlar. Oraya da şöyle 6 tane trabzan bırakacağımız yer cebin alt kısmı olacak. Yukarı doğru da sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. örneğe denk geliyor arkadaşlar. Yani şu şekilde 9. örneğe kadar dikeceğiz. Şimdi ben ipimi geçirdim iğneye. Bakın şu örneğin tepesinde bir çizgi halinde var. Hatta tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. örneğin şu tepe noktasındaki ilk ilmeği alıyorum. Diğer tarafa geçirdim. Hatta burayı bir kere daha girmek istiyorum. Tam cebin ağız kısmı olduğu için. Şimdi hemen bir yanındaki ilmeği alıyorum. Ve cebin kenar ilmeğini alarak size şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Şu kenardaki ilmeği alıyorum. Cebin yanındaki ilmeği. Bu şekilde dikerek devam ediyoruz. Yani şu çizgiyi kaybetmedikten sonra bakın dikeceğimiz yerler burası. Yani burayla burası. Bu şekilde cebin tüm etrafını dikiyoruz. Evet, ben şu kısmı diktim. Bir de yan şöyle çeviriyorum. Şimdi alt kısmını dikeceğiz. Alt kısmında da yine
şuradaki ilmekle şuradaki ilmeği alıyorum. Artık altında diktikten sonra şu kenarında dikiyoruz. Örgümüz bitmiş oluyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.